Gürcistan, Kafkasların kalbinde sıkışıp kalmış, nüfusu küçük ama stratejik önemi olan bir ülke. 2008 yılında Rusya ile yaşadıkları o kısa ama yıkıcı savaş, Tiflis yönetimi için tarihi bir kırılma ve ders oldu. Karadeniz'de Rusya ile yarışamayız diyerek donanmasını resmen lağveden ve kıyılarını sadece hızlı sahil güvenlik botlarına emanet eden radikal bir savunma anlayışına geçtiler. Gürcistan, NATO üyesi olmamasına rağmen Taliban öncesi Afganistan'a en büyük askeri birliği gönderdi. Yaklaşık 1000 asker sevk etmişti. Ukrayna Savaşı'nda en aktif savaşan birliklerden biri Gürcülerden oluşuyor. Bu yapılanmaya Gürcü Lejyonu adı verildi. Lejyon daha çok cephedeki sabotaj ve keşif operasyonlarına katılıyor. Abhazya ve Güney Ossetya sorunları gündemdeki yerini hala koruyor. 1121 yılında Selçuklulara karşı kazandıkları savaşın adı Didgori'ydi. Bugünse bu modelde zırhlı araç geliştirip ihraç ediyorlar. Bu videoda Gürcistan'ın ordu yapısını, kullandığı ekipmanları, yürüttüğü askeri projeleri ve ülkenin karşılaştığı askeri problemleri konuşacağız. GZT ailesi olarak 3 milyonluk dev bir topluluğa dönüşmeye sadece birkaç adım kaldı. Sadece bir sayıdan bahsetmiyoruz. Doğru habere, nitelikli içeriğe ve yeni nesil yayıncılığa verilen 3 milyon evetten bahsediyoruz. Hadi sen de bu hikayenin bir parçası ol, 3 milyon rozetini birlikte takalım. Keyifli seyirler. Ordunun yapısıyla başlayalım. Gürcistan'da zorunlu askerlik uygulanıyor. Ancak son 1-2 yıl içinde sistemi tamamen değiştirdiler. Çünkü gençler askerlikten kaçınmak için bazı yasal boşluklar bulmuştu. Gürcistan yasalarında din görevlileri askerlikten muaftır maddesi vardı. Girşi isimli siyasi parti İncil özgürlüğü adını verdiği yeni bir kilise kurmuştu. Askerlik çağı gelen binlerce Gürcü genç bu kiliseye cüz'i bir para ödeyerek rahip sertifikası alıp kağıt üzerinde din görevlisi gözüküyordu. Bu durumun ortaya çıkmasından sonra devletin tanıdığı adreslerdeki ibadethanelerde çalışma şartı gibi ek koşullar getirildi. Üniversite öğrencileri için eğitimi aksatmadan askerlik yapma imkanı da getirildi. Yaz kampları ve hafta sonu eğitimleri gibi modüller uygulanıyor. Böylece askerlik sebebiyle sosyal ve iş hayatından uzun kopuşlara izin verilmiyor. Ordunun başkomutanlık makamında aynı zamanda devlet başkanı olan Mihail Kavelaşvili bulunuyor. Kavelaşvili'yi futbol takip eden izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Kendisi hem milli takımda hem Manchester City'de forvet pozisyonunda oynadı. Genelkurmay Başkanı ise Tümgeneral Georgi Matiashvili'dir. Sovyet ekolünden değil, Batı ekolünden gelen bir asker olarak biliniyor. Almanya'da piyade eğitimi aldı, Kanada'da paraşütçü eğitimi gördü. Gürcistan'da kadınlar da askerlik yapabilir. Ancak zorunluluk yok. Keskin nişancı ve helikopter pilotu olarak görev yapan kadın askerleri var. Kadın personel erkeklerle aynı fiziksel testlere ve eğitimlere tabi tutulur. Ordu 3 kuvvetten oluşuyor. Bunlar kara, hava ve ulusal muhafızlar olarak yapılandırıldı. Gürcistan ordusunu incelerken bir şey fark edeceksiniz. Evet, Karadeniz'e kıyısı var. Ama neden deniz kuvvetleri yok dediğinizi duyar gibiyim. 2008 savaşında Rusya Poti limanındaki Gürcü donanmasını limandan bile çıkamadan yok etti. O günden sonra Tiflis yönetimi denizde Rusya ile yarışamayız diyerek donanmayı lağvetti. Elde kalan tüm personel, ekipmanlar ve yetkiler İçişleri Bakanlığı'na bağlı sahil güvenliğe devredildi. Bugün denizlerini büyük savaş gemileriyle değil, Türkiye ve Amerika'dan aldıkları hızlı sahil güvenlik botlarıyla koruyorlar. Gürcistan sahil güvenliğinin omurgasını büyük ölçüde Türkiye oluşturdu. Envanterlerinde Türkiye tarafından hibe edilen veya satılan MRTP sınıfı hücum bot devriye botları bulunur. Nurol Makina'dan Ejder Yalçın ve Vuran tipi zırhlı araçları da aldılar. Orduda yaklaşık olarak 31 bin asker görev yapıyor. Kara kuvvetlerinde 26 bin, hava kuvvetlerinde 3 bin, ulusal muhafızlarda ise 2 bin askerin bulunduğu tahmin ediliyor. Gürcistan hükümeti her yıl bütçeyle birlikte asker sayısını da onaylar. 2025 ve 2026 yılları için bu sayıyı 37 bin kişiyle sınırlı tutma kararı aldı. Bu yüzden 2026 içinde en fazla 37 bine yükseltilebilir. Ordunun bütçe içindeki payına bakalım. 2020-2024 arası verileri ele alacağız. 2020'de %1.6, 2021'de %1.5, 2022'de %1.6, 2023 ve 2024'de %1.7'lik pay orduya ayrılmış. Gürcistan ordusu Global Firepower Index araştırmasına göre 145 ülke içinde 94. sırada yer alıyor. Gürcistan ordusunun envanterinden bahsedelim. Kara kuvvetleriyle başlayacağız. Tabancalar konusunda geniş bir yelpaze var. Birincil tabanca olarak İsrail üretimi Jericho 941'ler kullanılıyor.
Avusturya'dan Glock, eski Çekoslovakya'dan CZ-75, İsviçre'den Sig Sauer P226 ve Almanya'dan Heckler & Koch USP tabancaları da satın alındı. M4 serisine ait modeller birincil piyade tüfeği olarak tercih edildi. A1, A2 ve A3 modeller bulunuyor. Ayrıca Macaristan'dan AMD-65 model tüfekler de temin edildi. Taşınabilir hava savunma sistemlerinden bahsedelim. Sovyetlerden kalan 9K-111 Fagot, 9M-113 Konkurs ve 9K-115 Metis sistemleri bulunuyor. Belarus ve Ukrayna tarafından geçmişte ortaklaşa geliştirilen Skif sistemini de kullanıyorlar. Ana muharebe tankı olarak Sovyetlerden kalan T-72'ler tercih edildi. Modernizasyon için İsrail'den destek aldılar. Özellikle termal görüş, hedef alma ve navigasyon sistemlerini İsrailli şirketlerden tedarik ettiler. Diğer ana muharebe tankı ise T-55AM2 modeldir. Ancak kullanım süresi çok eski olduğu için genellikle savaş durumlarında sahaya sürmek için muhafaza ediliyor. BMP-1 ve BMP-2 piyade muharebe araçları envanterde yer alıyor. İki model de Ukrayna'dan satın alındı. Zırhlı personel taşıyıcılar konusunda daha geniş bir yelpazeye sahipler. BTR-80, BTR-70 ve MT-LB modelleri Sovyetlerden kaldı. 2009 yılında Türkiye'den Ejder Yalçın model zırhlı personel taşıyıcı satın aldılar. Yaklaşık 70 adet envanterde. Aynı yıl İsrail'den Wolf model zırhlı araç da satın alındı. 13 adet bulunuyor. Mayına ve pusuya karşı dayanıklı zırhlı araçlar konusunda dış alımla birlikte Gürcistan üretimi araçlar da kullanılıyor. Yerli imkanlarla geliştirilen Didgori 3 aracı envantere eklediler. 2014 yılında Amerika'dan 10 adet Cougar HE aracı hibe edildi. Ayrıca Max Pro model araç da kullanımda. Türk üretimi BMC Vuran model 46 adet aracı ise 2024 yılında teslim aldılar. Devriye, gözlem ve destek görevleri için Gürcistan üretimi Didgori 1 zırhlı aracını kullanıyorlar. 2022 itibariyle 40 adet envanterde. Aynı görevler için Didgori 2 model aracı da tercih ediyorlar. Sovyetlerden kalan BRDM-2 aracını da kullanıyorlar. 2007 ve 2008 yıllarında Türkiye'den Otokar Kobra model zırhlı araçlar da satın alındı. 100 adet temin ettiler. 2022 yılında Amerika'dan Humvee araçlar da hibe edildi. İki farklı modelde insansız kara araçlarını da envantere aldılar. Bunlar Almanya tarafından hibe edildi. Ancak kökenleri Amerika'dır. AeroVironment, Theodor UGV ve Telemax Evo araçları kullanılıyor. Topçu, obüs ve çok namlulu roket atar sistemlerinden bahsedelim. Sovyetlerden kalan BM-21 Grad ve Çekoslovakya'dan kalan RM-70 sistemleri envanterde muhafaza ediliyor. Bu modeller 20 kilometre menzile sahip. İsrail'den alınan Lar-160 ve Gürcistan üretimi olan RS-122 sistemleri ise 45 kilometreye kadar etkili. Kundağı motorlu topçu sistemlerinde envanter eski araçlardan oluşuyor. 2S1 Gvozdika, 2S3 Akasya, 2S7 Pion ve 2S Mıstalar Sovyetler Birliği'nden kaldı. SPGH-DANA ise Çekoslovakya günlerinden itibaren envanterde bulunduruluyor. Çekilebilir topçu sistemlerinin tamamı Sovyetlerden kaldı. D-48 ve 2A-18 toplarını muhafaza ediyorlar. Ayrıca D-20, Mısta B ve Giat-Sint B toplarını da kullanıyorlar. MT-12 ve D-44'leri ise tank savar sistemi olarak bulunduruyorlar. ZU-23-2 ve AZP-S-60 sistemleri de uçak savar bataryası olarak konuşlandırıldı. Taşınabilir hava savunma sistemlerinden bahsedelim. Sovyetlerden kalan ekipmanlarla birlikte farklı ülkelerden satın alınan sistemleri de kullanıyorlar. Strela 2M, 9K-34 Strela 3 ve 9K-38 İGLA sistemleri Sovyet günlerinden günümüze kadar envanterde bulunuyor. 2007'de Polonya'dan 30 adet PZR Grom füzesi alındı. Ayrıca 2023 yılında yeniden Polonya'dan Piorun sistemi de satın alındı. Ancak adet sayısı paylaşılmadı. Amerikan üretimi olan FİM-92 Stinger sistemi de 2023'te temin edildi. Hava savunma sistemleri ve kara havacılık unsurlarıyla bu kuvveti tamamlayacağız. Orta menzil görevleri için 2 adet Buk M1 sistemi muhafaza ediliyor. 2007 yılında Ukrayna'dan temin edildiler. 2008 yılında İsrail'den Spider sistemini satın aldılar. Kısa ve orta menzildeki havadan tehditlere karşı etkili. Kısa menzilli sistem olarak iki farklı tercih yapıldı. Ukrayna'dan OSA AKM ve Fransız üretimi Mistral Atlas sistemleri alındı. Polonya ile ortaklık kurularak WB Electronic Warfare insansız hava aracı üretildi. 2023 itibariyle 10 adet envanterde. Yeni üretimler devam ediyor. Ayrıca insansız hava aracının Fly-Eye isimli versiyonu da geliştirildi. Gözlem görevleri için kullanılıyor. 2005 yılında İsrail'den 2 adet Aerostar drone da satın aldılar. İspanya'dan Alfa 800 VTOL model İHA'yı da kullanıyorlar.
Çin üretimi DJI şirketine ait 3 farklı insansız hava aracı envantere alındı. M300 RTK, Mavic 3 ve Mavic 2 modeller yer alıyor. Hava kuvvetlerine geçiyoruz. Envanter havuzu ağırlıklı olarak Sovyetlerden kalanlardan oluşuyor. Ancak farklı Batı ülkelerinden de alımlar yapıldı. Yakın hava desteği görevleri için Su-25 savaş uçağını bulunduruyorlar. 7 adet envanterde. Hepsi modernize edildi. 2 farklı modelde nakliye uçağı tercih ettiler. AN-2 ve AN-28 modellere ait uçaklar kullanılıyor. Mi-8, Mi-14 ve Mi-24 helikopterleri de Sovyetlerden kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Bell UH-1 helikopterini de satın aldılar. 12 adet envanterde. Avrupa menşeili şirket olan Airbus tarafından üretilen Eurocopter EC-145 helikopterini de satın aldılar. 3 adet bulunuyor. Genellikle sınır devriyelerinde görevlendiriliyor. Gürcü aday askeri pilotların eğitimleri içinse Çekoslovakya'dan satın alınan 8 adet Aero L-39 uçakları bulunuyor. İsrail'den Elbit Hermes 450 model insansız hava aracı da satın aldılar. Gözlem görevlerinde kullanılıyor. Ukrayna'dan satın alınan 9K-37 Buk ve 9K-33 OSA hava savunma sistemlerinde envantere aldılar. Bu bölümde ise ulusal muhafızların envanter durumundan bahsedeceğiz. Ulusal muhafızların envanterinde tank, ağır zırhlı muharebe araçları veya saldırı helikopterleri bulunmaz. Onların ekipmanları hafif piyade ve lojistik destek üzerine kuruludur. Envanterlerinde büyük ölçüde Ford F ve Toyota Hilux gibi sivil kökenli ancak askeri tarzda modernize edilen pick-up kamyonetler bulunur. Ayrıca seferberlik anında askerlerin taşınması ve mühimmat lojistiği için Sovyetlerden kalan KAM-AZ askeri kamyonlarını kullanıyorlar. Gürcistan'ın yerli üretimi olan Ditgori zırhlı araçlarının askeri ambulans versiyonları afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere muhafaza ediliyor. Amerika'dan hibe edilen M4A1 ve Sovyet mirası AK-74 tüfeklerini tercih ettiler. Mobil sahra mutfakları, Motorola ve Harris telsiz sistemlerini de kullanıyorlar. Gürcistan tarafından yürütülen askeri projelerden bahsedelim. Gürcistan'ın devlet ortaklığıyla kurulan Delta isimli araştırma merkezi ile yeni askeri araçların gelişimiyle ilgileniyor. Ford F550 şasisi üzerine Ditgori model zırhlı araç üretiyorlar. Bu aracın zırhlı ambulans versiyonu Suudi Arabistan tarafından satın alındı. Hatta Yemen İç Savaşı'nda da aktif olarak kullanıldı. Lazika model piyade muharebe aracını da üretiyorlar. Minimo veya Gecko adı verilen projeyle Rus üretimi Su-25 uçaklarının modernizasyonunu yürütüyorlar. Amaçları NATO standartlarına uygun uçak üretimi. Dünyada Su-25'i üreten ana fabrikalardan biri başkent Tiflis'te bulunuyor. Gövdeyi sıfırdan dökebilecek kalıpları dahi var. İsrailli Elbit Systems şirketi projenin gizli beyni olarak adlandırılabilir. Uçağın eski beynini söküp yerine Batı standartlarında donanım takıyor. Uçağın bu versiyonu Su-25KM olarak adlandırıldı. Fransa ve İtalyalı şirketler bazı modernizasyon paketlerinde kokpit göstergeleri ve navigasyon sistemlerini geliştirdi. Eski Su-25 kokpiti onlarca ibre ve analog saatle doluydu. Ancak modernizasyonlarla bunlar söküldü ve yerine büyük MFD ekran koydular. Pilot artık haritayı, hedefi ve silah durumunu dijital ekranda görüyor. Tüplü televizyondan 4K ekrana geçiş gibi düşünebiliriz. Uçakların motorları da Rus yapımıydı. Tiflis'teki fabrikada parçalayıp tersine mühendislikle yeniden montajı sağladılar. Ayrıca NATO standardındaki füzeleri ve lazer güdümlü akıllı mühimmatları atabilecek yazılımı da sağlamış oldular. Estonya ile ortaklık kurarak Svan 3 insansız hava aracını geliştiriyorlar. Henüz envantere alınıp seri üretimi başlamadı. Polonyalı şirket WB Electronics ile Tiflis'te fabrika kurdular. Fly-Eye gözetleme İHA'sı ve Warmate kamikaze drone üretiliyor. Sovyetlerden kalan BM-21 Grad çok namlulu roket atar sistemlerini de modernize ettiler. RS-122 adı verilen yeni versiyon geliştirildi. Gürcistan Özel Kuvvetleri için GNM-60 adı verilen sessiz hava mühimmatı da proje olarak üretildi. Bu bölümde ülkenin askeri sorunlarını ele alacağız. Gürcistan topraklarının %20'sinde 2 farklı de facto devlet var. Bu devletler Gürcistan tarafından tanınmamasına rağmen bazı devletler tanıyor. İlk olarak Abhazya'dan bahsedeceğiz. Rusya'nın askeri ve ekonomik koruması altında yaşıyorlar. Ayrı bir devlet olarak uluslararası alanda sadece Rusya, Venezuela, Nikaragua, Nauru ve Suriye tarafından tanınan bir bölge olarak biliniyor. Ağustos 1992'de Gürcü birliklerinin Abhazya'ya girmesi üzerine ayrılıklar daha da derinleşti. Rus ordusu
resmi olarak taraf olmasa da Abhaz ayrılıkçılara silah ve hava desteği verdi. Çeçenistan'dan gelen Şamil Basayev gibi gönüllü savaşçılar da Abhazların yanında yer aldı. 1993'te Gürcistan ordusu yenildi. Günümüzdeki sorunların temelleri atıldı. 2008'de Rusya Abhazya'yı resmen tanıdıktan sonra bölgeyi devasa bir askeri üsse çevirdi. Gudauta'da yaklaşık 5000 Rus askeri ve hava savunma sistemleri var. Abhazya ve Gürcistan arasındaki sınırı da Rusya istihbaratına bağlı muhafızlar koruyor. Ukrayna Savaşı'nda Kırım'daki Rus gemileri Ukrayna dronları tarafından vurulunca Abhazya'nın Oçamçire limanında kalıcı üs inşası başladı. Biçvinta isimli tatil beldesindeki bazı devlet arazileri ve Sovyetler Birliği liderlerinin konakladığı bazı tatil köşkleri 49 yıllığına Rusya'ya kiralandı. İkinci askeri sorunsa Güney Ossetya üzerinde yaşanıyor. Güney Ossetya, Abhazya'dan çok daha farklı ve jeopolitik olarak Gürcistan'ın şah damarına dayanmış bir bıçak gibi. Tiflis'te kahvenizi içerken sadece 40 kilometre ötede Rus tanklarının namlusu size dönmüş durumda. Ayrılıkçıların başkenti Şinvali ile Tiflis arasındaki mesafe sadece 40 kilometre. Güney Ossetya'daki yönetimse biz Rusya parçasıyız. Kuzey Ossetya ile birleşmek istiyoruz diyor. Zaman zaman katılım için referandum kartını öne sürseler de şimdilik böyle bir durum yaşanmadı. Tehdit sadece başkente yakınlık değil, Türkiye'den çıkan tırların Azerbaycan'a gitmek için kullandığı, Gürcistan'ı doğudan batıya bağlayan ana otoban bu çatışma hattının sadece birkaç yüz metre yakınından geçiyor. Rusya istediği an bu yolu kapatıp Gürcistan'ı tam ortadan ikiye bölebilir. Üstelik Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı da bu tehlike çemberinin tam içinde. 2008 savaşında boru hattının yakınlarına düşen bombaları hatırlıyoruz. Güney Ossetya'nın varlığı tek bir tünele bağlı. Çünkü Kafkas Dağları doğal bir duvar görevi görüyor. Rocky Tüneli hayati öneme sahip. 2008'deki savaşta Rus zırhlı birlikleri bu tünelden Gürcistan'a girdi. Eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakashvili'nin Güney Ossetya Savaşı sırasında kravatını ısırdığı anları hatırlıyoruz. 2019 yılında Ukrayna medyasına bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada canlı yayında olduğunu bilmediğini ve çocukluğundan beridir kravat takmayı sevmediğini, diplomatik zorunluluk sebebiyle taktığını belirtmişti. Güney Ossetya'daki kriz durumunu sadece topla tüfekle açıklayamayız. Literatürde sürünen işgal adı verilen farklı bir durum söz konusu. Açıklayalım. Rus askerleri ve Oset milisler geceleri sınır hattındaki telleri ve tabelaları zaman zaman söküp kısa mesafeler boyunca Gürcistan tarafına taşıyor. Gece hayvanlarınızın yemini tazelemiş, ekinlerinizi son kez kontrol etmiş bir Gürcü çiftçi olduğunuzu düşünün. Sabah uyandığınızda bahçeniz, hatta evinizin dışındaki tuvaletiniz bile işgal bölgesinde kalabilir. Sonuç olarak Gürcistan ordusu hem geçmiş Sovyet nüfuzunu hem de Rusya nüfuzunu azaltmak istiyor. Ancak ülkesinin en verimli bölgeleri ise Rusya'nın kontrol alanında bulunuyor. Envanter konusunda eksiklikleri olmasına rağmen çağın gerekliliklerine de uyum sağlamayı sürdürüyor. Özellikle insansız hava araçları konusunda atılım halinde. 2008'de yaşanan mağlubiyet ise orduyu büyük ölçüde değiştirdi. Denize kıyısı olmasına rağmen deniz kuvvetleri yok. Denizle ilgili askeri araçlarını büyük ölçüde Türkiye'den aldı. Videoyu tamamladık. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Gürcistan, Kafkasların kalbinde sıkışıp kalmış, nüfusu küçük ama stratejik önemi olan bir ülke. 2008 yılında Rusya ile yaşadıkları o kısa ama yıkıcı savaş, Tiflis yönetimi için tarihi bir kırılma ve ders oldu. Karadeniz'de Rusya ile yarışamayız diyerek donanmasını resmen lağveden ve kıyılarını sadece hızlı sahil güvenlik botlarına emanet eden radikal bir savunma anlayışına geçtiler.